Hepinize merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı bir tarifle geldim. Bir bütün tavuk ve 1,5 kilo tuz kullanarak çok güzel bir tuzla tavuk yapacağım. Bunun için ben ilk önce sosumun hazırlığına geçiyorum. İlk önce tavuğu sosunu yapacağım ve daha sonra bir saat kadar tavuğu sosta bekleteceğim. Ben bunun için bir bal kaşığı kimyon, bir bal kaşığı karabiber, bir bal kaşığı da e, kekik kullandım. Bir yemek kaşığı salça, şöyle bir yemek kaşığı kadar suyla sulandırıp 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip şöyle bir güzel karıştırdıktan sonra bu karışımı tavuğun her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla iyice sürüyorum. İlk önce tavuğun şu göğüs kısmındaki derili kısmı derisiyle tavuğu ayırıyorum ki bütün sos tavuğa lezzetini versin. Çünkü derili olunca derinin üstünde kalacak ve tavuğa işlemeyecek o lezzet. Şöyle derilerini kaldırıp ilk önce altına fırçayla iyice sürüyorum her tarafına gelecek şekilde. Ben bunun için 1,5 kilo tuz kullandım. Bu tuz sizi korkutmasın, bu tavuk çok tuzlu olur, ziyan olur, yenmez gibi düşünceleriniz tabii ki olabilir. Ama gerçekten hiç böyle gram diyebilirim yemeğin tuzunda bir artış falan olmuyor. Çünkü ben yumurtayla tuzu birleştirdiğim için yumurtanın akı tuzda böyle alçı görevi görüyor ve tuzun ete geçmesini engelliyor. Çok lezzetli bir tavuk oluyor. Kendi buharında, suyunda pişerek çok lezzetli, inanılmaz lezzetli, güzel bir yemek oluyor. İnşallah beğenirsiniz. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Bu konuyla ilgili hiç tereddütünüz olmasın. Yani tuz sizi korkutmasın. Çok lezzetli bir yemek. Bu arada sosumu her tarafına gelecek şekilde bol bol iyice sürdüm. Şimdi tavuk bir kenarda beklerken ben tuzunun hazırlığına geçiyorum. Böyle 1,5 kilo tuz kullandım. Şöyle yarım çay bardağı su ekledim ama su eklediğim yeri unutmuş çekmemişim. 2 yumurtanın beyazı sadece. Akını kullanacağız yani 2 yumurta akı. Şimdi bu tavukla tuzla yumurta akını iyice böyle birbirini tutana kadar karıştıracağım. Şöyle her tarafına gelecek şekilde iyice karıştırın ki tuzla yumurta birbirini tutsun ve bu çünkü tavuğun üzerine böyle kaplayacağım için yumurta tuzun çatlamaması gerekiyor. Yumurta da bunun tuzun birbirini tutmasına yardımcı oluyor. Şöyle bakın yarım bardakta su ekledikten sonra iyice karıştırıyorum ve şimdi ben böyle bir borcam kullandım. Borcamın tavuğun altına gelecek şekilde borcamın altını kaplıyorum. Şöyle elinizle de düzeltirseniz bir yerde bir açıklık kalmaması için. Şimdi sosladığım tavuğun üzerine böyle göz kararı çok hafif tuzun yapışmaması için sadece bu da. Böyle yağladıktan sonra altını üstünü her tarafını yağladıktan sonra göğüs kısmını alta gelecek şekilde bırakıp daha sonra tuzu her tarafına şöyle kaplıyorum. Şöyle her tarafına gelecek şekilde iyice elinizle şöyle yavaş bastırarak birleştirerek yaparsanız hiçbir yerinde bir açıklık kalmasın. Şöyle zaten dediğim gibi tuzla yumurta akı birbirini çok güzel tuttuğu için yani bu sizi zorlamayacak. Hiç açık yer bırakmayacak şekilde her tarafını iyice kaplayın. Ve önceden ısıtılmış fırında 1,5 saate yakın ben pişirdim.
Şöyle her tarafını kapladım ve fırına atıyorum. 180 derecelik fırında şöyle 1,5 saate yakın pişirin. Daha sonra bakın tuzun görüntüsü. Böyle tuz kızardı ve tavuk içinde çok güzel bir şekilde kendi suyunda, kendi buharında pişti. Bu arada fark ediyorsanız tuzla o kadar birbirini tutmuş ki yumurta, böyle bıçakla zorla kaldırdım üzerinden. Şu anda sıcak olduğu için biraz zorlanıyorum. Bıçak yardımıyla şöyle bakın zorla. Evet, şu parçayı da aldıktan sonra bakın gerçekten tavuğun görüntüsü o kadar güzel. Hem çok güzel kızardı. Hem de lezzetine, yani yediğiniz zaman inanamayacaksınız. Çok güzel bir lezzet oldu. Şimdi tuzla ayırdıktan sonra tekrardan bir sunum tabağına alıp şöyle size göstereyim. O kadar güzel pişmiş ki kendi suyunda, kendi buharında çok lezzetli bir tavuk oldu. Umarım sizler de dener, beğenirsiniz. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum.